örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. 8 motifi de hazırladım. Herhangi bir ütü değdirmiyoruz. İpin yapısı bozuluyor, inceliyor, ömrü kısalıyor. O yüzden ütü değdirmiyoruz. Uzaktan buhar verebilirsiniz. Ben ne yaptım? Trabzan tepelerini bu şekilde elimde açarak el ütüsü yaptım. Her sırada zaten elimizle düzleştirdik motifimizi. Şimdi artık örgümüzün motif yerleşimine geçmek istiyorum. 2 tane motifi ters şekilde yerleştirdim. Biliyorsunuz buradan buraya ölçümüz bizim beden genişliğimiz. Üzerlerine 2 tane daha motif yerleştiriyorum. Dört motifi yerleştirmiş olduk. Burası ön kısmı, diğer tarafı da arka kısmı. Yine arka kısma bir tane motif yerleştiriyorum. Üzerine bir tane daha motif yerleştiriyorum. 2 tane motifimiz kaldı. Onları da yarım şekilde kenarlara yerleştiriyorum. Sonra buralara iplerden süsler yapacağız. Bu kısımlar da iplerle kapanmış olacak. Ama siz seviyorsanız sonrasında öyle de kullanabilirsiniz. Üzerinize denersiniz. İsterseniz ipleri takmadan da kullanabilirsiniz. Motif yerleşimimiz bu şekilde. Ben tığla ilmek kaydırmayla birleştireceğim. İp koparmadan birleştirmek bana daha konforlu geliyor. Ama siz iğne iplikle dikerken daha rahat hissediyorsanız, onun görüntüsünü daha çok seviyorsanız siz iğne iplikle dikebilirsiniz. Burada önemli olan birleştirmek, nasıl birleştirdiğinizin bir önemi yok. Sadece görünüm farkı yaratır. Öncelikle buradan birleştirmeye başlayacağım. Bu şekilde arkadan dolanacağız. Yine aynı yere kadar geleceğiz. Yani ip koparmadan birleştirmiş olacağız. Artık motiflerin yerleşimini yaptık. Birleştirmeye başlayacağız. Yine 3 milim tığ kullanacağım ve son sırada olduğu gibi Alize Cotton Gold'un 62 numarasını kullanacağım. Açık krem rengini kullanacağım. Siz de en son hangi renkte yaptıysanız onunla birleştirirseniz birleştirmeleriniz çok da göze batmayacaktır. Yerleşimin fotoğrafını çekmiştim. Öncelikle şimdi onu 4-5 saniye ekrana koymak istiyorum. Siz de onun ekran görüntüsünü alın lütfen. Onun üzerine ilerleyebilirsiniz. Sonrasında farklı motiflerle aynı örgüyü yapabilirsiniz. 8 tane motifimizi yerleştirdik. Buradan birleştirmeye başlıyoruz. Buradaki şu motifi de şöyle açacağım. 2 motiften birleştirmeye başlıyoruz. Yine geçen çantada yaptığım gibi şu şekilde çekeceğim. Motiflerin köşesinde 2 tane zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Her zinciri kendi kenarında kullanacağız. Başlarken ikinci zincirlerle başlayacağız. Biterken birinci zincirlerle biteceğiz. İkinci zincirlerle devam edersek bu kenarlara taşmış oluruz. Yani kasma yapmış olur. İğne ile de tığla da dikiyorsanız verdiğim sayılara uymanız yeterli. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturacağım. Sihirli halka yapar gibi ipimi döndürdüm. Ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipi de çok kısa tutmuyorum ki sonrasında gizleyebileyim. İlmeği çıkardım tığdan. Her zaman sağdan başlıyoruz. Sağ taraftan giriyoruz. Tepeler V harf şeklinde görünüyor. Biz iç kanatları alarak birleştireceğiz. İğne ile dikenler tüm tepeleri de alabilirler. Köşede 2 tane zincir var. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadına giriyorum. İlmeği aldım ve ikinci zincirin iç kanadından geçirdim. İpimi burada tutuyorum. Eşit şekilde ilerlememiz gerekiyor. Solda da birinci zinciri bırakıyorum. İkinci zincirin iç kanadına giriyorum. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. İkinci zincirlerle başladık. Sonra sıra sonuna kadar karşılıklı trabzanları alarak devam edeceğiz. Önemli olan sağda hangisine batıyorsam solda da ona batıyorum. Sağda birinci trabzanın iç kanadı, solda birinci trabzanın iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekerek ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İkinci trabzan tepesinin iç kanadı, ikinci trabzan tepesinin iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekerek birleştiriyorum. Sağda 3. trabzan tepesinin iç kanadı, solda 3. trabzan tepesinin iç kanadı ve 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sayı vermemin amacı sağda hangisine giriyorsam solda da ona girmek zorundayım. Sağda
dördüncü trabzan tepesinin iç kanadı, solda dördüncü trabzan tepesinin iç kanadı ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Birleştirmemiz bu kadar kolay. Sadece ilk defa bu birleştirmeyi yapanlar için başını bu şekilde yavaş anlatıyorum. Sonrasında hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Ne elimdeki tığı sıkıyorum, ne buradan geçen ipi sıkıyorum. Gergin tutuyorum. Gevşek gevşek birleştiriyorum. Zaten buradan geçen ipi gerdirirseniz kasma olacaktır yine. Sıkışık bir görüntü olacaktır. O yüzden bu şekilde elimi sıkmadan gevşek gevşek birleştiriyorum. Sağdakinin iç kanadı, soldakinin iç kanadı ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çek. Bu kadar kolay. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Zaten eşit şekilde ilerlediysem sıra sonunda en son trabzanlarımda denk gelecektir. Bu şekilde ilerliyorum. Ve bakalım son trabzanlarımız denk gelecek mi? İkinci zincirlerle başlamıştık. Trabzanlarla devam ettik ve en son trabzanlar denk geldi. Karşılıklı en son trabzanları da aldım. Şimdi iki zincirlik yere geldik, köşeye geldik. Ne yapıyoruz biterken? Birinci zincirlerle bitiyoruz. Çünkü birinci zincirler bu kenarın zincirleri. Birinci zincirlerin iç kanadına girdim ve tığın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde çektim. İkincilere geçmiyoruz. Tüm birleştirmemiz bu şekilde devam edecek. Sonrasında da pekişmiş olacak. Şimdi yerleşimimiz nasıldı? Buradan birleştirmeye başladık. Şimdi yapacağımız işlem yukarı doğru devam edeceğiz. Buradaki iki motifi birleştireceğiz. Yine onları alıyorum. Diğerlerini arka tarafa çekiyorum. Çantada olduğu gibi bu şekilde yeni başlayanlar için göstereceğim. Yapacağımız işlem değişmeyecek. Bizim birleştirmede bildiğimiz şey ne? Motifleri birleştirmeye başlarken ikinci zincirlerle başlıyoruz. Biterken birinci zincirlerle bitiyoruz. Şimdi artık iki motifi birleştirmeye başlıyoruz. Demek ki yine ikinci zincirlerle başlayacağız. Biterken de birinci zincirlerle biteceğiz. İki tane motifi yine yan yana koydum bu şekilde. Yukarı doğru birleştireceğim. Her zaman sağdan başlıyoruz. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadına giriyorum. Öncelikle ipimi oraya alacağım. İlmeği ikinci zincirden geçirdim. Solda da ikinci zincirin iç kanadından geçiriyorum. Karşılıklı ikinci zincirleri birleştirerek başladık. Sonrasında ne yapacağım? Trabzan tepelerini birleştireceğim. Tüm trabzan sayılarımız zaten eşit. Karşılıklı trabzanları atlamadan birleştiriyorum. Sağ tarafta hangisini alıyorsam sol tarafta da onu alıyorum. Sıra sonunda denk gelmiyorsa örerken fark etmemişizdir. Bir tanesinde bir tane eksik örmüşüzdür trabzanı ya da bir tane fazla örmüşüzdür. Onu da aynı yere batarak, fazla ördüğünüzde aynı yere batarak dengeleyebilirsiniz. Aynı yere iki kere batarsınız ve eşitlersiniz. Şöyle örerek biraz göstermek istiyorum. Burada önemli olan elimizdeki ipi gergin tutmamamız. Siz parmağınıza dolayarak da örüyor olabilirsiniz. Oradan doladığınız ipleri de çok gergin tutmadan birleştirmenizi yapıyorsunuz. Dikiyorsanız da benim verdiğim sayılara uyuyorsunuz. En son karşılıklı trabzan tepelerini aldım. Biterken ne yapıyoruz? Birinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz ve bitiyoruz. İki tane motifi bu şekilde kesmeden göstermek istedim. Tüm birleştirmemiz, 8 motif birleştirmemiz de aynı şekilde devam edecek. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Yukarı doğru devam ettik. Şimdi karşılıklı bu iki motifi birleştireceğiz. Aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Örgüyü bilenler için söylemek istiyorum. Sonrasında buradan devam ediyorsunuz. Arkaya dolanıyorsunuz. Yine aynı şekilde başladığımız yere kadar geliyorsunuz. Örgü bilenlerin beklemesine gerek yok. İğneyle ya da tığla gösterdiğim gibi birleştirebilirsiniz.
Ben yeni başlayanlar için bu şekilde göstereceğim. Bu şekilde karşılıklı ikisini birleştireceğiz. Zaten ipim sağ tarafta. Yine sıradan ikinci zincirin iç kanadına giriyorum. Solda da ikinci zincirin iç kanadına giriyorum. Ve ilmeklerimi kaydırdım. Gördüğünüz gibi burada bir tanesini kullanmıştık zincirin. İkinci zinciri de bu tarafta kullanıyoruz. Yani kendi kenarında kullanıyoruz. Şimdi artık sıra sonuna kadar trabzanları alalım. Karşılıklı trabzanların iç kanatlarını alalım. Sıra sonunda birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve diğer motiflerimize geçelim. Birleştirmemizde değişen bir şey yok. Karşılıklı tepelerin iç kanatlarını alarak sıra sonuna kadar gelelim. Yukarıdan aşağıya kadar geldik. Bir tane yarım motif yerleştirmem gerekiyor. Şimdi aşağıdan da yukarı doğru gideceğiz. Artık arka tarafa döneceğiz. Sonrasında diğer motiflerimizi birleştireceğiz. Buradaki motifi açıyorum öncelikle. İpim sol tarafta kalmış. Sağdan başlayacağım için ne yapıyorum? İkinci zincirin iç kanadına ipimi çekiyorum. İkinci zincirin iç kanadına girdim. Ve ilmeği ikinci zincirin iç kanadına aldım. Karşı tarafta da ikinci zincirin iç kanadına giriyorum. İpimi aldım, ilmekten geçirdim. Sonrasında sırasıyla trabzan tepelerinin iç kanatlarıyla devam ediyorum. Sıra sonunda birinci zincirlerle biteceğiz ve arkaya dolanarak devam edeceğiz. Motifin yarısı bu tarafa birleşecek, yarısı arka tarafa birleşecek. Şimdi birinci zincirlere kadar devam edelim. En son birinci zincirleri alalım ve artık arkaya dönelim. Yarım motifi de bu şekilde birleştirdik. Artık arkaya dönebiliriz. Geriye 3 tane motifimiz kaldı. Örgünün arkasını çeviriyorum. Burası bizim yarım motifimiz. Bir tane motifi buraya yerleştiriyorum. Yine yukarıdan aşağıya birleştirmeye başlıyoruz. Sonra diğer motifimizi yerleştiriyoruz ve yukarı doğru birleştiriyoruz. Son bir motifimiz kaldı. Onu da yerleştiriyorum. Buradan aşağıya doğru birleştiriyorum tekrar ve en son sıra sonuna kadar geliyorum. Yani başladığımız yere kadar geliyoruz. Ön tarafta nasıl birleştirdiğimizi gördük. Bu tarafta ön tarafın aynısı. Yani 1, 2, 3, 4 tane birleştirme yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. İkinci zincirlere dikkat edelim. İkinci zincirlerle başlıyoruz. Birinci zincirlerle bitiyoruz. Tekrar diğer motiflere geçtiğimizde ikinci zincirlerle başlayıp birinci zincirlerle bitiyoruz. Şimdi buradan aşağıya doğru başlayacağım, sonra yukarı doğru devam edeceğim. Siz de 4 tane birleştirmeyi yapıyorsunuz ve artık sıra sonuna kadar geliyoruz. Buradan birleştirmeye başladım. 1, 2, 3, 4 tane yeri birleştirdim ve sıra sonuna kadar geldim. Yani en başta başladığımız yere kadar ip koparmadan gelmiş olduk. İğne ile dikenlerde dikerek geldiler. Ve sıra sonunda artık burada bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bir zincir çektim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Burada 2 tane ipim var. Başlangıçta ve sonda kestiğim ipler. Onları birbirine bağlıyorum bu şekilde. Ve sonrasında arkada gizliyorum. Bağladığım için oraya sabitledim. Uygun yerlerden geçirerek ipimizi gizliyoruz. Ben yine köşede gizleyeceğim. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Artık birleştirmemizi yaptık. Bu aşamadan sonra askılarımızı öreceğiz. Sonrasında sık iğne geçeceğiz düzeltmek için ve ipleri yapma kısmına geçeceğiz. Burası dediğim gibi zevke bağlı. Siz askılarını yapıp sık iğne geçip örgünüzü de bitirebilirsiniz.
Öncelikle askı yapacağız. Buradaki askı kısmı da yine zevke bağlı. Ben 25 santimlik bir askı yapacağım. Bunu da öncesinde mankenin üzerinde denedim. Askımızı büyük yapmamız, ya uzun yapmamız ya da kısa yapmamız neye sebep oluyor? Uzun yaparsak, daha uzun tutarsak buradaki kısmı daha aşağı çekmiş oluruz. Yani göğüs kısmını daha çok açmış oluruz. Ama siz daha kapalı kullanmak istiyorsanız askı kısmını daha az yapabilirsiniz, daha kısa yapabilirsiniz. 2 tane askı hazırlayacağız. İkisini de aynı yapacağımız için birini göstereceğim. Diğerini birincisi gibi yapacağız. Yine dikebileceğimiz kadar ip bırakıyoruz. Bir zincirle yine bir ilmek oluşturuyorum. Üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. İkili trabzanlar öreceğim için tığın başına bir kere doladım. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Başla atladığım 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Yan yana 2 tane trabzan olmuş oldu. Sonra zincirlere sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Toplam 5 tane ikili trabzan olacak. 7 zincirden 5 tane ikili trabzan elde ediyoruz. 5 tane ikili trabzanı yaptık. Bir üst sıraya çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir trabzan atlayıp ikinciye, yani 3. trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir tane trabzan atlayıp 3 zincirin tepesine, 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Askımız bir trabzan sırası bir boşluk olarak devam edecek. Aynı büstiyerde yaptığımız gibi, büstiyerde sadece burasını kullanmıştık. Şimdi 2 tane olacak. Bir sıra trabzan, bir sıra boşluk yapıyoruz. Yine trabzan sırasına geçtik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürdüm. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Trabzan üzerine trabzan. Boşluğa bir tane ikili trabzan. 4 tane zincir çekmiştik. Bunun 3'ü bir tane ikili trabzan demek. Biri de arada çektiğimiz bir zincir demek. 3. zincirin içine giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Görüntümüz de bu şekilde. Boşluk için 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirin 3'ü bir tane ikili trabzan demek. Biri de arada çektiğimiz bir zincir demek. Tığın başına doladım. Bir tane trabzan atladım. İkincisine, yani 3. trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bir tane trabzan atlayıp 3. zincirin tepesine, yani son trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Trabzan üzerine trabzan. Boşluğa bir tane ikili trabzan ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzan sırasını bitirdik. Boşluk sırasına geçiyorum. Boşluk için ne yapacağım? 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Örgümü döndürdüm. Bir trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirde bir tane trabzan kabul ediyoruz. Tekrar trabzan sırasına geçtim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Boşluğa bir trabzan, trabzan üzerine trabzan. Boşluğa bir trabzan, 3 zincirin içine bir tane trabzan. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Aşağıdaki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım ve 3. zincirin içine 1, 2, 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Son kez boşluk sırasını göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Tığın başına doladım. Bir trabzan atlayıp ikinciye, yani 3. trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tam ortadaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim.
Yine bir tane trabzan atladım. Üçüncü zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde 25 santim olana kadar öreceğim. 25 santim kaç sıra oldu onu size söyleyeceğim. Ama sıra sayısı önemli değil. 25 santim yapmak istiyorsanız 25 santime ulaşana kadar örüyorsunuz. Sıra sonunda yine söyleyeceğim. 25 santime ulaştıktan sonra. Şimdi ben devam ediyorum. Askıyı 25 santim olana kadar ördüm. 25 santime de 23 sırada ulaştım. Önemli olan sıra sayısı değil. Benimle aynı sıra sayısına yapmak zorunda değilsiniz. 25 santim yapmak istiyorsanız siz de 25 santim olana kadar örüyorsunuz. Ben 23 sırada ulaştım. Siz belki 25 sırada ulaşacaksınız. Eliniz gevşekse belki 21 sırada ulaşacaksınız. Sıra sayısı değişebilir ama ölçü değişmez. Burada önemli olan trabzanla başlamıştım. Trabzanla bittim. Dikerken düz yüzleri görünsün diye trabzanla başladım. Trabzan sırasıyla bittim. Sıra sonunda burada artık yeteri kadar yine dikebileceğim kadar ip bırakıp kesiyorum. Diğer askıyı da aynı şekilde hazırlayacağım. 25 santim olana kadar öreceğim. Bir tanesini zaten hazırladım 23 sıra. Diğerini de 23 sıra hazırlayacağım. Siz de kendiniz ne kadar istiyorsanız, ne kadar sıra sayısında istiyorsanız, ölçüde istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Bir tanesini yaptıktan sonra diğerini de aynı sıra sayısından örüyorsunuz. İki tane askıyı da hazırladım. İkisi de 25 santim. Zaten birini yapınca diğerini aynı sıra sayısında örüyoruz. Şimdi artık askılarımızı dikelim. Bu aşamada tekrar hatırlatmak istiyorum. Artık askılarımızı dikeceğiz ama tekrar hatırlatmak istiyorum. İpimizi kesmeden önce askıları yerleştirelim. Kendi üzerimize deneyelim. Buralardan iplerle bağlarsınız. Üzerinize denersiniz. Buradaki açıklık yeteri kadar geliyorsa size tamam dediğiniz noktada artık askıyı bitirirsiniz. Üzerinize denemeden herhangi bir dikiş yapmıyorsunuz, bitiriş yapmıyorsunuz. Örgüleri düz yüzle dikmeye dikkat ediyoruz. Burası örgümüzün düz yüzü, askımızın burası arkası. Düz yüzünden dikeceğiz. Öncelikle sabitleme işlemi yapacağım. Karşılıklı sabitleyeceğim, sonra sağlamlaştıracağım. 5 tane burada trabzan var. Burada da 5 tane tepeyi ayırıyorum. Ve karşılıklı birleştiriyorum. Öncelikle karşılıklı tepelere girerek sabitleyeceğim. Sonra sağlamlaştıracağım. Buradaki 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. Onu da unutmuyoruz. Birleştirmeye başlarken burada 2 tane trabzan ayırdım. Yine burada da 2 tane trabzan kullanmak istiyorum ki eşit şekilde görünsün. Burada artık sabitleme yaptıktan sonra yine burada da ikinci trabzanın tepesinden giriyorum. Ve birleştirmeye, sağlamlaştırmaya devam ediyorum. Görüntümüz eşit şekilde görünsün. Sağda ve solda 2 tane trabzan birleştirmiş olalım. Örgünün arkasındayız. Klasik normal dikişimizi yapacağız. Burada çantada yaptığımız gibi yine burası kalkık şekilde görünüyor. Öncelikle orayı düzeltmek istiyorum. Bir örgünün kendisine batıyorum ipine. Bir de buradaki askıya batıyorum. Çok sıkı diktiysem diye böyle kasılma varsa onları da açıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir kalkıklık kalmadı. Bu şekilde düzleşmiş oldu. Bundan sonra yapacağım her işlem askımı sağlamlaştırmak için. Sonrasında istediğiniz yerlerden dikerek, devam ederek askınızı sağlamlaştırabilirsiniz.
Askıyı yeteri kadar sağlamlaştırdım. Artık burada halkadan geçiriyorum. Bir zincirle sabitliyor gibi. Sonra ipimi de gizleyip bu taraftaki dikiş işlemini bitiriyorum. Zaten örgü bilenler askıları dikmiştir bile. Sadece yeni başlayanlar için göstermek istedim. İpimi kesmeden önce kasma varsa diye açıyorum bu şekilde. Sonrasında dışarıda kalan ipi kesiyorum. Ve askımız da bu şekilde görünüyor. Diğer tarafa da aynı şekilde dikeceğim. Öncelikle sabitliyoruz tepeleri. Sonra sağlamlaştırıyoruz. İstediğiniz kadar dikiş yapabilirsiniz. İçinize sinene kadar, sağlam oldu diyene kadar dikişinizi yapabilirsiniz. Askının birini bu şekilde diktik. Diğer askımızı da düz yüzlerinden olacak şekilde dikelim. Sonrasında sık iğne geçeceğiz ve iplerimizi hazırlayacağız. Askılarımızı da diktik. Artık sık iğne geçme işlemine başlayabiliriz. Siz sık iğne geçmek istemiyor da olabilirsiniz. Bakarsınız görüntüsü hoşunuza gidiyorsa şu aşamada, istiyorsanız sık iğne geçmeyebilirsiniz. Ama ben örgülerde trabzan tepeleri ve birleşim yerleri düzelsin diye, daha düzgün görünsün diye sık iğne geçiyorum. Bu aşamada sık iğne geçerken askımız da kalınlaşmış olacak ve daha sağlam olacak. O sizin tercihiniz ama geçerseniz daha güzel görünecektir. İstiyorsanız bu tarafı, istiyorsanız diğer tarafı örgünün önü ya da arkası olarak belirliyorsunuz. Sık iğne örmeye örgünün arkasına başlayacağız. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız ama gene de örgünün arkasına başlamakta fayda var. Burası benim örgümün arkası olsun ve sık iğne örmeye başlıyorum. Şöyle koltuk altına denk gelecek bir yerden başlıyorum. Herhangi bir trabzanın üzerine sık iğne yaparak başlayacağım. Sık iğne yapmak için yatağa bir ilmek oluşturdum bir zincirle. Sık iğne yapacağımız için tığın başına dolamıyoruz. Herhangi bir trabzanın tepesine girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Tığın başına dolamıyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Sırasıyla trabzan tepelerine giriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Burada yine elimi sıkarsam kasma olacaktır. Gevşek gevşek örüyorum. Sırasıyla trabzanların üzerine sık iğne yaptık. Buradaki köşe boşluğuna girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Burada koltuk altındayız. Koltuk altında olduğum için köşe boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine burada artık diğer motife geçiyorum. Köşe boşluğuna bir tane sık iğne yaptım. Ve trabzan üzerine sık iğne yaparak devam ettim. Biraz örüp size göstereceğim. Burası bizim koltuk altımız. Buradaki V gibi görünen yer koltuk altımız. Aynı şekilde kalsın diye sadece köşe boşluklarına battım. Köşe boşluğuna bir tane sık iğne, köşe boşluğuna bir tane sık iğne ve köşe boşluğuna bir tane sık iğne. Bu şekilde dolanıyoruz. Askıya kadar gelelim. Trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapalım. Buradaki son trabzanın üzerine de bir tane sık iğne yaptım. Artık yukarı doğru askı kısmında devam edeceğim. Trabzanlardan sık iğne çıkaracağız. Boşluk kısımlarından sık iğne çıkaracağız. En son trabzan üzerine bir tane sık iğne yaptım. Buradaki ilk sıradaki trabzanın dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğuna, kendisine bir tane sık iğne yaptım ve tepesine bir tane sık iğne yaptım. Boşluğa geliyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Yine trabzanın dibine bir sık iğne, kendisine bir sık iğne ve tepesine bir tane
sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzana 3 tane yapıyorum. Buradaki trabzanda elim sıkı gelmiştir. 2 tane ile de geçebilirim. Buradaki boşluğu yaparken de elim çok gevşek gelmiş olabilir. 2 tane ile de geçebilirim. Burada önemli olan herhangi bir kasma yapmadan ya da arada boşluk görüntüsü olmadan düzgün şekilde sık iğnelerimizin görülmesi. Boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Trabzan noktasının dibine bir sık iğne, kendisine bir sık iğne ve tepesine bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir tane sık iğne, trabzanın dibine bir sık iğne, kendisine bir sık iğne ve tepesine bir sık iğne yapıyorum. Örerek şöyle biraz göstermek istiyorum. Bu şekilde askımızı dolanıyoruz ve yine trabzanlardan devam ediyoruz. Askımızın sonuna kadar gelelim. Boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Trabzanları 3 tane sık iğne ile geçiyorum. Siz de aldığı kadar sık iğne ile geçiyorsunuz. Askıyı sıra sonuna kadar dolandım ve yine trabzanlardan örmeye devam ediyorum. Sırasıyla trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum. Ve buraya kadar geliyorum. Buradaki sık iğne işlemimizi bitirdik. Ne yapacağız? Tepeleri açacağız ve kasmayı düzelteceğiz. Zaten gevşek gevşek örmüştük. El ütüsü yaparak örgümüzü düzeltiyoruz. Bunları da özellikle videonun içerisinde gösteriyorum ki bazı arkadaşlar bunları yanlış ördüm zannedebiliyor, sökebiliyor. Sökmenize gerek yok. Sadece tepeleri açacaksınız. Sıra sonunda yine en son sık iğne yaptıktan sonra yeteri kadar ip bırakıyorum ve kesiyorum. Burada düzgün bir bitiş yapacağım. İlk ördüğüm sık iğnenin tepesinden giriyorum. Arkasından ipimi aldım ve arkaya çektim. Motifte yaptığımız işlemi yapıyoruz. Burada da son sık iğne var. Onun arka kanadına girdim. İpi aldım ve çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Burada herhangi bir sayı gözetmediğiniz için ilk sık iğnenin tepesinde yaptım. İpimi yine arkaya çekiyorum. Buradaki tepemi daraltmıyorum. Çok fazla çekerek. Bir zincirle ipi sabitledikten sonra istediğim yerden geçirerek gizliyorum. Ve buradaki koltuk altının sık iğne geçme işlemini bitirmiş olduk. Aynı burada gösterdiğim gibi bu tarafta da örgünün arkasında sık iğne çıkarmaya başlıyoruz. Trabzanların üzerine sık iğne yapıyoruz. Birleşim yerlerinde sadece köşeleri batıyoruz. Köşeye bir sık iğne, köşeye bir sık iğne ve köşeye bir tane sık iğne. Trabzan üzerine trabzan olarak ilerliyoruz. Buradaki trabzanlardan 3 tane sık iğne çıkardım. Boşluklardan bir tane sık iğne çıkardım. Gördünüz. Yine aynı işlemle bir bütün kolu dolanıyoruz. Koltuk altını dolanıyoruz. Yine düzgün bir bitişle bitiyoruz. Burası yine buranın aynı olduğu için orayı göstermeyeceğim. Vaktinizi almayacağım. Koltuk alt kısmını anlattıktan sonra büyüklerimizin yanına gittiğimiz için 4-5 günlük videoya ara vermek zorunda kaldım. O arada değerlendirmek için ipleri bu şekilde hazırladım. Burada bir tane motif bıraktım. Size ipleri o şekilde anlatacağım. Koltuk alt kısımlarını yapmıştık. Buradan artık sık iğne geçme kısmı kaldı. Yine boş durduğum zamanları değerlendirmek için size böyle file bluz anlatacağım. Onun da hazırlıklarını yapmış oldum. İki koltuk altından da sık iğneleri geçtik. Askılardan sık iğnemizi geçtik. Ve şimdi artık
buradan sık iğnemizi geçeceğiz. Bir bütün şeklinde önden ve arkadan örmüş olacağız. Yapacağımız işlem değişmeyecek. Yine trabzanların üzerine sık iğne öreceğiz ve askılardan, trabzanlardan 3 tane sık iğne, boşluktan 1 tane sık iğne çıkaracağız. Trabzanımız dar geldiyse, dar yaptıysak 2 tane de yapabiliriz. Boşluğumuz geniş olduysa 2 tane de yapabiliriz. Bunu diğer tarafta anlatmıştım koltuk altı kısmından geçerken. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Baştan sona zaten 3 milim tığ kullandık. Koltuk altından başlarken burayı sırt kabul etmiştik. Yine sırtta başlayacağım. Sıra sonunda zaten düzgün bir bitiş yapacağız. Askıya yakın bir yerden başlamak istiyorum. Buradaki trabzan tepesine girdim ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 3 tane trabzanın tepesine de sık iğne yaptım. Artık askı kısmına geçtim. Trabzanlara 3 tane sık iğne yapmıştım. Dibine bir tane, kendisine bir tane ve tepesine bir tane. Boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanın dibine bir sık iğne, kendisine bir sık iğne ve tepesine bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir sık iğne yaptım. Trabzanın dibine bir sık iğne, kendisine bir sık iğne ve tepesine bir sık iğne yapıyorum. Ne arada boşluk görüntüsü var, ne üst üste binmiş, marullanmış bir görüntü var. Aldığı kadar sık iğne yapıyorum. Yine böyle bu şekilde devam edelim. Askıyı geçelim. Trabzanların üzerine bir tane sık iğne yapalım ve buradaki orta noktaya gelelim. Buradan örmeye başlamıştım. Askıyı geçtim. Sonra trabzanların üzerine sık iğne yaptım ve ortadaki köşelerin olduğu yere kadar geldim. 3 tane yine köşe boşluğumuz var. Birine sık iğne, birine sık iğne, birine sık iğne yapıyoruz. Köşe boşluklarına sık iğne yapıyoruz. Birincisine yaptım, ikincisine yaptım ve üçüncüsüne sık iğne yaptım. Bu şekilde buradaki V harfini korumuş olduk ve trabzanların üzerinden devam ediyorum. Trabzanların üzerine sırasıyla bir tane sık iğne yapıyorum. Yine askıya kadar devam edeceğim. Askıya geleceğim. Askıda trabzanlardan 3 tane, boşluktan bir tane çıkaracağım. Elimin sıkı ya da gevşek geldiği yerlere göre sayılarım bende de değişebilir. Sonra yine buradaki noktaya kadar gelelim. Diğer taraftaki noktaya kadar gelelim. Yine orta noktaya kadar geldik. Burada da yapacağımız işlem değişmeyecek. Köşelere bir tane sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğneyi yaptım. İkinci sık iğneyi yaptım ve üçüncü sık iğneyi yaptım. Sonra trabzanların üzerinden devam ediyorum. Bir bütün şeklinde ördük. Sıra sonunda yine düzgün bir bitiş yapacağız. Sonra artık iplerimize geçeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. İpi yeteri kadar bırakıp kesiyorum ve düzgün bir bitişle bitiriyorum. Şimdi artık kasmaları açacağız. Bunlar bizim yanlış ördüğümüz için değil, tepeler açılmadığı için. Trabzan tepelerini el ütüsüyle açıyorum. Zaten ütü değdirmiyoruz biliyorsunuz. Tüm tepeleri bu şekilde el ütüsüyle açıyorum. Ve sadece el ütüsüyle nasıl düzeldiğini görebilirsiniz. Artık buradaki tek bir yer var. İplerimi bağlamadım. Oraları da iplerimizi hazırlayalım. Ve örgümüzü bitirelim. Ben buradaki ipler için böyle 40 santimlik ipler kestim. Sonra onları ikiye katlayacağız ve oraya düğüm yapacağız. Bu şekilde 40 santimlik iplerinizi hazırlıyorsunuz. Çocuklarınızı yapıyorsanız daha kısa yapabilirsiniz. 30 santimde yapabilirsiniz. Ben yetişkinler için böyle 40 santimlik ipler kestim. Şimdi yine yeteri kadar iplerimi keseceğim ve size anlatımını yapacağım.
40 santimlik ipleri hazırladım. Bir tanesini alıyorum bu şekilde. İkiye katladım. Daha rahat girip çıkabilmek için daha küçük bir tığ numarası aldım. Tüm kenarlarda aynı işlemi yaptım. Yani bu kenarda nerelere batıyorsam diğer yerlerde de aynı yere batıyorsunuz. Köşeden başlıyoruz. İpimi aldım. Bu şekilde ipimi içinden geçirdim ve sıkılayıp düğüm yaptım. Köşeden başladım. Eşit şekilde ilerleyebilmek için köşeden sonra bir trabzan atladım. İkincisine ipimi bağladım. 40 santimlik ipim var. Siz kaç santim yapmak istiyorsanız bu şekilde ikiye katladım. Birinci trabzanı bıraktım. İkinci trabzandan ipimi geçirdim. Ve bu şekilde düğüm yapıyorum. Artık bir trabzan atlayacağız. Diğerine bir tane ipimizi bağlayacağız. Bir trabzan atladım. İkincisine ipimi bağlıyorum. Siz daha fazla böyle ip görüntüsü olsun, süsleme olsun istiyorsanız tüm trabzanların tepesine de yapabilirsiniz. Ben arada bir tane trabzan bıraktım. Bu şekilde ikiye katladım. Bir trabzan bıraktım. İkincisinin tepesinden girdim. İpi aldım. Ve bu şekilde ipimi bağlıyorum. Düğüm yapıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. İkiye katladım. Bir trabzan atladım. İkincisine ipimi düğüm yapıyorum. Bu şekilde bir trabzan atlayıp ikincisine ipimizi bağlıyoruz. Ama siz hepsine de yapabilirsiniz dediğim gibi. Ve buradaki yere kadar geliyoruz. Köşeden başlamıştık. Bir tane trabzan atladım. İkincisine düğüm yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Yine bir tane trabzan kaldı. Sonra 3 tane köşe boşluğumuz var. Biliyorsunuz yukarıda sık iğnelerle geçmiştik. Buralara da teker teker ip bağlayacağım. Yani 3 tane sırasıyla ip bağlayacağım. Birinci köşeye girdim. İpimi aldım. Ve bağladım. İkinci köşeye geçtim. İpimi aldım ve bağladım. Ve üçüncü köşeye geçtim. İpimi aldım ve bağladım. Sonrasında yine bir trabzan atlayıp ikincisine düğüm yapıyoruz. Bir trabzan atlayıp ikincisine düğüm yapıyoruz. Köşeye yine bir tane düğüm yapıyoruz. Yani ipimizi bağlıyoruz. Sonra yine bir trabzan atlayıp ikincisine ipimizi bağlıyoruz. Buralarda da değişen bir şey yok. Köşelere birer tane ipimizi bağlıyoruz. Bir bütün örgü bu şekilde dolandım. En son bu şekilde iplerimi düzleştiriyorum. Bu şekilde masanın üzerinde iplerinizi düzeltin. Çok fazla uzun olan varsa uçlarından alırsınız. Eşitlersiniz. Şimdi artık örgümüz bitti. Ben size bitmiş haliyle ölçülerini söyleyeceğim. Kaç gram olduğunu söyleyeceğim. Sonra artık mankenin üzerinde göreceğiz. Ben kendi üzerimde denedim buradaki iplerimizi bağlamadan. Kendi üzerimde de birebir oldu. Aynı kıyafetim gibi çok da güzel oldu. Bu şekilde 45 santim oldu. Birleştirmelerimiz bize yarım santim, 1 santim katabiliyor dediğim gibi. Askının tepesinden buradaki orta noktaya kadar 33 santim. Buradaki motifin bitimine kadar da 45 santim. Sonrasında zaten yine iplerimiz var. İplerimiz bedenimizi kapatıyor. Şimdi artık örgümüzü tartalım. Onu da darasını alalım. Örgümü içine yerleştirdim. Toplam 129 gram ip kullanmışım. Tekrar bakalım.
toplam 129 gram ip kullanmışım. Bir tane ipimiz biliyorsunuz 100 gramdı. Her ipten, her renkten bir yumak alsanız yeterli geliyor. Mankenin üzerinde de önceki anlatımlarımdan kalma büstiyer ve çanta var. Yine yazgı örgülerle videolara devam edeceğiz. Büsterimizin de bitmiş hali bu şekilde. Ben videonun bitiminde mankenin üzerindeyken böyle iplerini düzelteceğim. Eşit şekilde eşit boya getireceğim. Önü bu şekilde görünüyor. Herhangi bir düzleştirme işlemi yapmadım. Yandan bu şekilde görünüyor. Örgünün askısını 25 santim kullanmıştım biliyorsunuz. Ve buradaki kol oyuntusu, kol boşluğu benim için çok yeterli geldi. O yüzden videonun içerisinde dediğim gibi üzerinize denemeden, kasma yapıyor mu yapmıyor mu görmeden askılarımızı dikmiyoruz. Sırt zaten önün aynısı, tek fark eden sık iğneleri arka tarafta başlamıştık. Yan kısımdan da böyle görünüyor. Mankenin beden uzunluğu tabii ki bizden daha uzun olduğu için benim buradaki ipler, yandaki ipler pantolonun yanına kadar geliyor tabii ki. Örgümüz bu şekilde. Şansımıza Ankara'da 2 gündür yağmur yağıyor, hava kapalı. O yüzden renkleri tam olarak istediğim şekilde görünmüyor. Instagram'a yine güneşli bir günde fotoğraflarını çekeceğim. Detaylı şekilde oraya yükleyeceğim. Hem video olarak yüklüyorum, orada takip edenler varsa, hem fotoğraf olarak yüklüyorum. Fotoğrafları kaydedersiniz. Videolarda da askı nasıl yapılır, sık iğne nasıl yapılır, o detayları vermek istiyorum. Herkesin YouTube olmayabilir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan ne olursa istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda yazgı örgülerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.